Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi sizlerle olmak bize mutluluk veriyor. Bunu da antiparantez belirtmeden geçmek istemiyorum. Efendim bu hafta yine Davos'un gündemiyle devam ediyoruz. Çünkü Davos'un gündemi dünyanın gündemi. Dünyanın gündemi de şu anda ekonomi. Geçen hafta özellikle ekonomide, dünya ekonomisinde, daha doğrusu Dünya Ekonomik Forumu içerisinde iklim krizini konuştuk, küresel ısınmayı konuştuk, çip krizini, buna bağlı olarak enerji krizini geçen hafta konuştuk. En önemlisi olan gıda krizini ve üretimi bu haftaya bıraktık. Bu hafta gıda krizini konuşalım istiyorum. Ünlü eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın bir sözü var. Petrolü kontrol eden ulus devletleri kontrol eder, gıdayı kontrol eden insanı kontrol eder. Bu çerçevede aslında gıda krizini değerlendirmek istiyorum. Ne kadar önemli olduğunu, durumun ne kadar vahim olduğunu, gıda krizinin vehametini anlayabilmemiz açısından. Çünkü efendim dünya genelinde yaşanan enerji krizinden ve buna bağlı olarak yaşanan kıtlık ve kısıtlı kaynak sorunundan geçen hafta bahsettik ve bu sorun devam ediyor. Bir taraftan iklim krizi ülkeleri vurmaya devam ederken öte taraftan da ekonomik sistem değişiyor. Dünya ekonomik sistemi değişiyor. Bunu daha önceki videolarımızda altını özellikle çizdik. Dedik ki dünya sınırsız para arzından sınırlı para arzına geçiyor. Bu da ekonomik sistemin değişmesi anlamına geliyor. Bütün bunları alt alta yan yana koyduğumuzda gıdada, tarımda bizi, sadece bizi değil, tüm dünyayı ciddi sıkıntılar bekliyor efendim. Bu durum yeni bir durum değil. Bu durum uzun yıllardır var, bu sorun uzun yıllardır devam ediyor ve ben 2 yıldır yayınlara başladım. 2 yıldır yayın yapıyorum. Alanında uzman, değerli hocalarımız 10 yıldır devletleri uyarıyorlar. Devleti uyarıyorlar ki gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Bugün geldiğimiz noktada, yani o 10 yılın sonunda bu konu konuşulmaya başlandı. Çünkü sadece bizde değil, dünyada ciddi bir kriz var ve efendim en önemli nokta, artık devletler bunu gözle görülür halde hissetmeye başladıkları için oturup kara kara düşünmeye başladılar. Neden? Vatandaşlarıyla karşı karşıya gelme olasılıkları var. Gıdayı kontrol eden insanı kontrol eder. Yani vatandaşın karnını doyurmazsanız sıkıntı başlar. Çünkü geldiğimiz noktada sadece enflasyon değil, devalüasyonu da yaşıyor bazı devletler, bizim ülkemizde olduğu gibi, ve enflasyon süper enflasyona doğru evrilmeye başladı. Efendim, bu yüzyılın iki önemli argümanı var devletler açısından. Birincisi yapay zeka, yani dördüncü sanayi devrimi, nesnelerin interneti, robotik devrim dediğimiz devrim. İkinci önemli argüman, hatta bundan daha da önemli olan gıda ve tarım. Bakın efendim, nesnelerin internetinde iyi olabilir bir ülke, dördüncü sanayi devrimini çok iyi yönetiyor olabilir, çok iyi kullanılıyor olabilir. Yapay zekada en üst teknolojiye sahip olabilir devlet, evet. Lakin ilerliyor olabilir, lakin gıdası yoksa, gıdada kendi kendine yeten bir ülke değilse batar. Bu yüzyılda gıda noktasında kendi kendine yeten ülkeler ayakta kalabilecek. Tarımda kendi kendine yeten ülkeler ayakta kalabilecek. Dördüncü sanayi devrimini çok iyi kullanabilir. Lakin vatandaşının karnını doyuramıyorsa iç kargaşa çıkar, iç karışıklık çıkar. Bu nedenle gıda noktasında, tarım noktasında uzmanlar
yıllardır uyarıyor, yıllardır dünya genelinde ciddi bir sorunun olduğundan söz ediyorlar. Dünya genelinde efendim genel bir üretim sorunu var. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çiftçi üretimi bıraktı. Üretim de aşağıya çöktü. Çöktük. Türkiye'de efendim köyler hızla boşaltıldı. Boşaltılmaya devam ediyor. Kırsal kesimler sürekli boşaltılıyor. Her yerde TOKİ yapıldı. Herkes toprağını sattı, bıraktı toprağını, üretimi bıraktı. Geldi şehirde veya merkezde TOKİ'de ev aldı. Küçücük yerler, yani ilçe bile diyemeyeceğim, kasaba diyebileceğim yerlerde birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap, dördüncü etap TOKİ yapıldı. Yani küçücük bir kasabada bu kadar TOKİ'ye ne gerek vardı? Ve hani böyle nüfus aman aman yoğun da bundan dolayı alındı satıldı gibi bir durum da söz konusu değil. Bir ailede 4 kişi varsa TOKİ'den 4'ü de ev aldı. Yani bir kişinin 4 tane ev aldığını düşünün. Köylünün cebindeki parayı çekmek için, köylünün cebindeki parayı almak için köyler boşaltıldı. TOKİ'den herkes ev aldı. Üretim bitme noktasına geldi. Ben bunun kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Bir proje olduğunu düşünüyorum efendim. Düşünen, akleden biri, biraz akleden biri bunu anlar. Niye boşaltıyorsun köyleri? Ne gerek var? Köyleri neden boşaltıyorsun? Neden köydeki okulları şehre taşıyoruz? Neden taşıdık köydeki okulları şehre? 90'lı yıllarda başladı bu, 90'lı yılların sonunda başladı köydeki okulların şehre taşınması. Efendim işte maliyetli. Oraya öğretmen gönderemiyorum. Oraya araç gönderemiyorum. Devlet göndermek zorundaydı. Şimdi ne oldu? Geldiğimiz noktada efendim köy okullarını maliyetli bulduk. Lakin geldiğimiz noktada köylüyü şehre indirdik ve efendim köylü de aç, şehirdeki adam da aç. Gelmiş milyonlarca işsiz şehirde, işsizler ordusunu oluşturmuş durumda. Devlet bunları nasıl memnun edecek? Nasıl mutlu edecek? Nasıl doyuracak? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre gıda da yaşamsal insani bir haktır. Eğer bir kişi kendini yaşlılık, hastalık veya işsizlik nedeniyle besleyemiyorsa devlet o kişiyi beslemek zorunda. Birleşmiş Milletler İnsani Haklar Sözleşmesi'ne göre. Beslemek zorundasın diyor Birleşmiş Milletler. Devlet nasıl beslesin? Şu anda devletlerde para yok, hükümetlerde para kalmadı, hepsi borçlu. Devlet bu borcu ne yapacak? Ödeme günü yaklaşıyor devletlerin borçlarının. Ne yapacak? Vatandaşa yansıtacak. Nasıl yansıtacak? En kolay vergiyle yansıtır. En kolay vergi alabileceği kalem akaryakıt. Akaryakıta vergi koyarsın, vergi alabilirsin. Türkiye'nin 2021'deki enerji maliyeti 61 milyar dolar. Millet bu vergiyi nasıl ödesin? Karnını zaten zor doyuruyor. Şimdi o doğalgaz fiyatlarındaki artış, vergilerin yüklenmesi, doğalgaz faturalarının yüksek gelmesinin sebepleridir bunlar işte. Yani o nedenler bizi aslında buraya getirdi ve bu noktaya getirdi. Şimdi geldiğimiz noktada efendim çiftçilikte sıkıntılar var. Hayvancılıkta ciddi sıkıntılar var. Maliyetler arttı, üretemiyoruz. Gübre fiyatları arttı. Senin bir gübre üretimin olmadığı için insanları sürekli hazır tüketime kanalize ettiğimiz için üretim elementlerinden elinde yok. Bu elementler kimden geliyordu? Gübre elementleri Rusya ve Ukrayna'dan geliyordu. Şimdi Rusya ve Ukrayna'da da kriz var.
Oradan da gelemiyor. Dünya genelinde fiyatlar arttı zaten. Markete gidiyoruz 10 lira. Tarlada 1 lira geliyor bize 10 liraya. Maliyetler arttı. İnsanların ödeme güçlüğü çekiyor zaten. İnsanlar açısından maliyetler arttı. Ne oldu? Geldiğimiz noktada işte o köyleri boşaltmanın faturasını ödüyoruz. Neydi tarımdaki küresel mekanizmanın hesabı ve planı? Çiftçileri, küçük üreticileri tamamen yok ederek dünyayı, dünya tarımını 15 milyonluk endüstriyel şirketlere bırakmaktı. Yapay gıda üretilsin, yapay et üretilsin diyorlardı ve bunun neticesinde de bir anlamda insanlığın sonu demekti. Çünkü insan gıda ile beslenen ve hayatını devam ettiren bir varlık. Dolayısıyla efendim durumun vehametini çok kısa da olsa size anlatmaya çalıştım. Aslında yaptığımız hatalar bizi buraya getirdi. Dolayısıyla efendim devletin en acilinden çözüm üretmesi lazım. Devlet tarım sektörünü stratejik kabul etmesi lazım. Artık kabul etmesi gerekiyor. Gıda ve tarım serbest piyasa koşullarına bırakılamayacak kadar stratejik bir sektördür. Bunun özellikle altını çiziyoruz. İnsanı beslerseniz, karnını doyurursanız daima bir çıkış noktası ve çıkış yolu bulur. Lakin karnını doyuramazsanız çıkış yolu bulamaz, kendi içerisinde boğulur gider. Türkiye gıdada geçmişte kendi kendine yeten bir ülkeydi. Son zamanlarda izlediğimiz bu yanlış politikalar nedeniyle ciddi sıkıntılarımız var. Geçmişte yapılan hatalar yüzünden ciddi sıkıntılarımız var. Bu kapsamda kısmi de olsa aslında önlemler alınmaya çalışılıyor. Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda ihracat yasağı getirildi ete. Bir taraftan da et ithal edilmeye çalışılıyor. Yani bizde olmadığı ve stoklarımızda olması gerektiği için bir taraftan da ithal etmeye çalışıyoruz. Keza sadece et değil, diğer bütün ürünlere de yavaş yavaş aslında ihracat yasağı gelecek, gelmesi de gerekiyor. Bunu sadece Türkiye yapmıyor. Bunu daha önce Rusya yaptı, Ukrayna yaptı, Amerika şu anda yapıyor. Keza Çin'de yaptı, ihracat yasağı getirdi bazı tarım ürünlerine. Dolayısıyla biz de getirmek zorundayız. Getireceğiz de yavaş yavaş. Bu süreci yöneticilerin iyi analiz etmesi lazım. Doğru analiz etmesi lazım. Bizim hangi maddelere ihtiyacımız var? Önce bunları stok yapmamız lazım. Sonra da bir süreliğine birçok kalemde ihracat yasağı getirmemiz gerekiyor. Sadece stoklama ve ihracat yasağı bizi kurtarmayacak. Türkiye'de altyapı, üst yapı yatırımlarına bir süreliğine ara vermemiz lazım. Parayı betona gömme işini bırakmamız lazım. Yıllardır, 25 yıldır parayı betona gömüyoruz. Maşallah inşaat mühendisimiz ve müteahhitimiz bol ülkemizde. Çok fazla, herkes hemen hemen inşaat mühendisi ve müteahhit, ziraat mühendisleri işsiz geziyorlar. Dikkat edin buna. Veterinerler iş bulamıyor doğru düzgün. Kendi muayenehanesini açıyor. Ben bu kadar betona para gömmenin mantığını ben anlamış da değilim yani. Beton mu yiyecek bu millet? Beton mu yiyeceğiz? Bir süre sonra betonla mı karnımızı doyuracağız? Bu ne şimdi yani? Nedir bu beton aşkımız? Ben onu anlamadım. Bütün tarım arazilerini yok ederek betonlaştırıyoruz. Gelecekte beton mu yiyecek bu insanlık? Betonla mı besleneceğiz? Beslenemeyeceğiz. Böyle giderse beslenemeyeceğiz. Bakın efendim, bu nedenle de biz sorumlu arıyoruz sürekli. Yani garip de bir milletiz aslında. Yani ya bir kurtarıcı arıyoruz ya da bir sorumlu arıyoruz. Çünkü biri yapsın, biz onun yaptıklarından faydalanalım.
Yani biz bir işin ucundan tutalım mı durduk yere gerek yok. Yani şimdi icat çıkarmaya da gerek yok. O yüzden efendim biz sorumlu arıyorsak önce dönüp kendimize bakmamız lazım. Belki de sorumlu biziz. Kendimize bakmıyoruz. Problem burada. Sorumluyu sürekli dışarıda arıyoruz. Belki de biziz. Tüketim toplumu olduk efendim. Üretmeden sürekli tüketiyoruz. Tüketimin sonuna geldik. Üretmeden tüketimin olamayacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Kredi çekiyorduk, ev alıyorduk faizle. Bol faizli krediler verdiler bize, verdiler. Ev alıyorduk, araba alıyorduk, onu alıyorduk, bunu alıyorduk. Rahattık, kafamız da rahattı. İhtiyaç kredisi falan da kullanıyorduk. Şimdi bunun sonuna geldik efendim. Önümüzdeki süreçte, dönemde bunlar olmayacak. Uluslararası doğrudan yatırımlar böyle rahat hareket edemeyecek. Bir kurala, kaideye ve şartlara bağlanacak. Zaten son yaşanan ekonomik buhranların da tetiklemesiyle her ülke kendi içine çekilmeye başladı. Oysa ki biz tarımı doğru yönetsek et de yeter bize, süt de yeter, her şey de yeter efendim. Bize artık yatırım yapmaları şarta bağlanacak. Yani Amerikalı bir yatırım şirketinin Türkiye'de yatırım yapabilmesi için şarta bağlanacak. Yani ne elde edeceğim ben Türkiye'ye gelerek diyecek ki artı örnek veriyorum Rusya savaş halindeki Rusya toprak kiralayarak başka ülkelerden tarım yapıyor. Kendi ülke yüz ölçümü tarım arazileri fazla olmasına rağmen kendi vatandaşını besleyebilmek için açısından başka ülkelerden tarım alanı kiralayıp tarım yapıyor. Oysa ki bizim ülkemiz tarım arazisi bakımından çok zengin bir ülkeyiz biz. Ha size artı da bir şey, artı önemli bir noktanın altını çizeceğim. İklim krizinden en az etkilenecek olan ülkelerden biriyiz. Çünkü bizim güneyde ısınma olursa tarım kuzeye kayabilir. Doğuda ısı artarsa batıya kayabilir. Dolayısıyla bizim bu alanda ürün çeşitliliğimiz de var. Coğrafi konumumuz da buna çok müsait. Sadece yönetemiyoruz sürecimizi. Halbuki bizim onlardan en başından beri ayrışmamız gerekiyordu. İşte o yanlış politikaların neticesi bizi bugün bu duruma getirdi. Yalnız bu sadece bugünkü hükümetin sorunu değil. Bu geçmişteki hükümetlerin de problemi aynı zamanda. Yani geçmişteki iktidarlarda da problem var. Gördüğüm kadarıyla gelmek isteyen, gelecek olanlarda da problem var. Çünkü reel, elle tutulur bir plan ve proje ortaya konulamıyor. Birincisi bu. İkincisi bu gerçeklik görülemiyor. Küresel endüstriyel baronlarının eline çiftçimizi biz geçmişte teslim etmeyecektik. Şehre taşıyıp yok etmeyecektik. Şehirde işsiz kalmasını izleyen bakış açısına yenilmememiz gerekiyordu. Çözümsüz noktada değiliz efendim. Önlem alınması halinde çözülecek noktadayız. Yalnız kırmızı işaretle dikkat diyoruz. Çözüm üretmemiz gereken, önlem almamız gereken noktadayız. Çözüm ne peki efendim? Birincisi devletin, ülkeyi yönetenlerin samimi adım atması gerekiyor. Yönetmeye talip olanların samimi öyle başladık falan değil yani devam edecek. Başlayıp devam ettirilecek bir sürece ihtiyacımız var. Yukarıdakiler samimi adım atarsa aşağıdaki adam da gidip kahvede pineklemez. O da bir işin ucundan tutar.
O da bir işin ucundan tuttuğu için biz daha doğru bir strateji izlemiş oluruz. Yani doğru stratejiye ihtiyacımız var. Doğru bir yol haritasına ihtiyacımız var. Millet üretmiyor, işi gücü bırakmış birbiriyle uğraşıyor. Birbirinin karısıyla, kızıyla, onunla, bununla uğraşıyor. Onu kurcalıyor, bunu kurcalıyor. Gençler internetin başında iş bulamıyor. Öte taraftan KOBİ'ler e, eleman bulamıyor. Eleman açığı var. İşte efendim burada silkinmemiz lazım. Bizim bu noktada silkinmemiz lazım. Üretim seferberliğine ihtiyacımız var. Bir ve en kritik nokta. Yani bir seferberlik halidir artık bu. Üretim seferberliğine ihtiyacımız var. Eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. Doğru eğitemediğimiz için insanımızı kalifiye elemanımız yok. Herkes mühendis, herkes 4 yıllık fakülte mezunu, yalnız KOBİ'lerin elinde eleman yok. O tarafta da iş yok. Bu doğru eğitim stratejisi değil. İnsanı eğitemediğimiz için geldiğimiz noktada sürekli hazır tüketen bir topluma sahip olduk maalesef. İkincisi de efendim söylediğim gibi eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. Eğitim planlamasına ihtiyacımız var. Milli bir eğitim planlamasına ihtiyacımız var. Ayrıca konuşacağız. Türkiye'de eğitim bitmiş durumda. Yani bir eğitimden bahsedemeyeceğim. Hani eğitim denilen kavramın içi çoktan boşaltıldı ve buna bağlı olarak efendim doğru istihdam politikası lazım. Dördüncü sanayi devrimiyle beraber dijital üretime geçildi. Dijital üretime geçen KOBİ'lerde başta da söylediğim gibi eleman açığı var. Yani bu tarafta çok fazla işsiz var. Bu tarafta da KOBİ'lerin eleman açığı var. Çünkü bu taraf iş bulamıyorum diyor. Bu taraf eleman bulamıyorum diyor. Çünkü KOBİ'lerin ihtiyacı olan eleman yok bu işsizlerin içerisinde. Hepsi 4 yıllık ve farklı üniversitelerden, farklı fakültelerden mezun olmuşlar. Ya öğretmenlik okumuş ya bir şey okumuş. Doğru bir istihdam politikası ve doğru eğitim politikası olmadığı için, köylerde boşaltıldığı için milyonlarca işsizimiz ve iş arayan KOBİ'lerimiz var maalesef. Ve efendim dördüncüsü kaç olduğunu da yani sayma noktasında değilim. Köyler boşaltıldığı için ciddi problemimiz var. Ters göçün teşvik edilmesi gerekiyor. Kentten kırsala doğru göçün ve istihdamın teşvik edilmesi gerekiyor. Gerekirse köydeki okulları açacağız efendim. Yapacağız bunu, yani yapmak zorundayız. Teşvikler vermek zorundayız. Yeni süspansiyonlar ve teşvikler vermek zorundayız devlete. Devletin verdiği yeni teşviklerin de takip edilmesi gerekiyor. Maalesef ki efendim devlet kurumlarında herkes birbirinin akrabası. 72 vilayetin neredeyse tamamını gezmiş biriyim, görmüş biriyim. Kurumların içerisi akraba. Onun akrabası, bu bunun akrabası olduğu için, liyakat olmadığı için kimse birbirinin emir komutasını dahi dikkate almıyor. Amca oğlunun mu sözünü dinleyeceğim? Başıma ne zaman yönetici oldu diyor kendince. Öte taraftan da bu teşvikler aile ve hane halkı arasında dağılıyor, gidiyor, geliyor. Yani teyze oğluna teşvik, amca oğluna teşvik, üretim keza yok. Bu paralar üretime de kanalize edilmedi gördüğüm kadarıyla. Araba alanlar, oğlunu evlendirenler, e, halbuki devletin verdiği 20 kuruş devlete 25 kuruş olarak dönmek zorunda. Devlet haybeye para dağıtan bir kurum değil. Bunun sebebi de işte
devlet kurumlarındaki işleyişin, liyakatın bozulması, devlet kurumlarının yeniden işler ve işlevsel hale getirilmesi lazım ki denetim ve kontrol sağlanabilsin. Beş efendim, devletin kurumlarıyla birlikte bu kurumların çalışır vaziyete getirilmesinin hemen akabinde bir sürü işsiz ziraat mühendisimiz var. Bunlar gruplar halinde istihdam edilebilirler. Devlet bunları istihdam edebilir. İstihdam ettikten sonra bu gruplar halkı, vatandaşı bilinçlendirme, insanları üretime teşvik etme noktasında kullanılmalı. Hem de denetim mekanizması olarak kullanmalıyız biz bu insanları. Yetişmiş insanımız var. Yetiştirdiklerimizi atıl vaziyette insan gücümüzü bırakıyoruz. Öte taraftan e, iş bulamayan bir sürü insan, eleman bulamayan KOBİ'ler, işlemeyen bir devlet yapısı gibi bir durum söz konusu. İşte bunların bir an önce çözülüp harekete geçilmesi gerekiyor. Bir an önce birlikte hareket etmek zorundayız. Biz bu mühendisleri alırız, istihdam ederiz. Serbest piyasa ekonomisine aykırı mı? Olabilir. Hiç önemli değil. Devlet serbest piyasa ekonomisine bakmaz. Devlet kendi bekasına bakar, kendi çıkarlarına bakar. Bekası içinde devlet gerekeni yapar, ne gerekiyorsa yapın. Bakın Amerika'ya yapıyor zaten. Çatır çatır serbest piyasa koşullarını alt üst etti. Her şeyi alt üst etti. Keza Avrupa öyle. Çünkü bu gidişatı görüyorlar. Çin de öyle efendim. Çin de piyasa kurallarını alt üst etti. Herkes bu durumu görüyor. Artık bizim de görmemiz lazım. Yani bu topraklarda varlığımızı idame ettirebilmemiz için bizim de artık görmemiz lazım. Dünya zenginleri de görüyor. Davos'a katılanlar, dünya zenginleri de bunu görüyor. Çünkü efendim dünya öyle bir yere doğru gidiyor ki her koyun kendi bacağından asılır devri bitti. Orta direk devrilirse bu herkese zarar verecek, vahim bir durumu ortaya çıkartacak. Yani efendim zenginler şunu artık görüyorlar. Orta direk devrilirse en çok zararı biz göreceğiz. Zip görüyor artık dünya zenginleri. O yüzden Davos'ta çıktı, dediler ki bizden de vergi alın. Alın, yeter ki bizden vergi alın. Dünyanın bu gidişatı kötüye gitmesin daha fazla. Bizden de vergi alın. Orta direği finanse edin, fakiri finanse edin. Yeter ki bizden vergi alın, servet vergisi alın. Adına ne derseniz deyin. Alma alın, bizden alın diyor adamlar. Evet, alacaksak da zenginden alacaksak da bunu doğru yere kanalize etmek zorundayız ki insanların karnını orta ve uzun vadede doyurabilelim. Bu yüzyılın stratejisi ki bunu da dünya zenginleri, yani bu sloganı da onlar üretti zaten. Fakire ekmeğin olmadığı yerde zengine huzur yok. Bu onların söylemi efendim. Şimdi bunun neticesinde ne diyoruz? Üretim, üretim, üretim. Hatta önümüzdeki dönemde küresel finansal bütün ekonomilerin, bütün sistemin tek odak noktası olacak. O da üretim efendim. Hatta artı bir şey daha, bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. 2024'ün Davos başlığında atayım kapanışı yaparken gelecekte bir süre sonra ülkelerin borçlarının silinmesi dahi gündeme gelebilir. Çünkü böyle giderse ülkeler borçlarını ödeyemeyecek, temerrüte düşecek. Çünkü bugün geldiğimiz ekonomik konjektürde her ülke borçlu, her vatandaş borçlu. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.